Evet dostlar, azdan az, çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalımızda yer alan bir videoda sıkça sorulan bir sorunun cevabını canlı canlı neden sonuç içerisinde göstermeye ve anlatmaya çalışacağız. Bizim kanalımızda geçen yılki çekmiş olduğumuz bir soğanla alakalı videomuz vardı. Soğan göbeği nasıl alınır, niçin alınmalı, alınmadığı zaman ne olur, alındığı zaman ne olur? Ardından da soğan göbeği alınmış olan soğanlarımızın hasat işlemini sizlerle paylaşmıştık. Çıkan soğanın kalitesini ve görüntüsünü sizlere göstermiştik. Bu videomuzu çektikten sonra şöyle sıkça soru almaya başladık. Yeşil soğan neyden olur? Baş soğan nasıl yetiştirilir? Yeşil soğan nasıl yetiştirilir? Bu soğanları dikerken neleri bilmemiz gerekiyor? Bu sorular sıkça gelince, şimdi de dönemi gelince bu soruların yanıtını sizlere vermeye çalışacağız. Şu an videoda da görmüş olduğunuz gibi baş soğan dikme işlemi gerçekleştireceğiz. Baş soğan için almış olduğumuz kıska, bizim buradaki Mersin Tarsus'taki ismi kıska olarak adlandırılıyor dostlarım. Baş soğan için almış olduğumuz kıskalarımız bu şekilde. Bakın şöyle sizlere göstereyim büyüklüğünü. Videoda görmüş olduğunuz gibi bu soğanlardan baş soğan elde ediyoruz dostlarım. Şimdi bu soğanı ilk defa dikecek olanlar gittiği zaman diyecek ki baş soğan ekimi için soğan istiyorum diyecek. Veyahut da belki ismi aynı olabilir. Kıska alacağım diyecek. Bu şekilde soğanlardan baş soğan elde ediyoruz. Peki yeşil soğanı nasıl elde ediyoruz? Şimdi onu anlatalım. Yeşil soğan için dostlarım soğan küçüğü olarak adlandırılan böyle küçük soğanlardan dikme işlemi gerçekleştiriyoruz. Ama baş soğan yetiştireceğimiz zaman bu soğanlardan yani kıskadan almamız gerekiyor. Yeşil soğan alacağımız zaman da bu soğanlardan daha büyük olan soğan küçüğü olarak adlandırılan soğanlardan ekim işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi bu soğanlarımızı güzelce dikim işlemini gerçekleştirelim. Bakın soğanlarımızın altında zaten dipleri kökleri belli. Soğanlarımızın bu kök kısmını toprağa sokuyoruz. Bu şekilde soğanlarımızın dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunu tamamen toprağa sokmaya gerek yok dostlarım. Bakın şu şekilde dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Şöyle %80'ı girip baş kısmı üst tarafı yukarıda gözükebilir, sıkıntı yok. Ancak kök kısmı toprağa gelecek. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kök kısmı toprağa gelecek şekilde dikim işlemini gerçekleştiriyoruz ve bu soğanlarımızdan baş soğan elde ediyoruz dostlarım. Diğer bir değinecek olduğumuz konu bizim buradaki dikmiş olduğumuz soğanlarımız mor soğan dostlarım. Bizim buradaki dikmiş olduğumuz kıska mor soğan. Biz baş soğanda genellikle mor soğanı tercih ediyoruz. Bunun sebebi daha dayanıklı olması, aynı zamanda lezzetinin daha iyi olmasından dolayı mor soğanı tercih ediyoruz. Beyaz soğan maalesef çok dayanıklı olmuyor dostlarım. Onun da bilgisini vereyim. Çünkü bunu yaklaşık bir 6-7 ay boyunca, hatta gerekirse hava durumları soğuk bir yere götürürsek yıl boyunca bekleyecek bu soğanlarımız. O yüzden mor soğanı tercih ediyoruz. Bizim tercihimiz bundan yana. Bu şekilde soğanlarımızın dikim işlemini gerçekleştiriyoruz dostlarım. Bakın dikmiş olduğumuz yerleri sizlere gösteriyorum. Bakın dikmiş olduğumuz yerler burada. Şuradaki üst kısımları dışarıda gözüküyor. Soğanın %80'ı toprağa girecek şekilde dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi gelelim diğer soruya dostlarım. Baş soğan ne zaman ekilir? Yeşil soğan ne zaman ekilir? Dostlarım baş soğan her zaman ekilen bir soğan değil. Bunun belli bir aralıkta ekilmesi gerekiyor. Bunu bizim buradaki Mersin Tarsus için söylüyorum. Aralık, Ocak ayları, hatta Şubat'ın ilk 15'ine kadar da ekilebilir. Baş soğan bu şekilde yetiştirilebilir dostlarım. Ancak yeşil soğanda herhangi bir sınırlama yok. Suyunuz varsa istediğiniz zaman ekip yeşil soğan elde edebilirsiniz. Şimdi gelelim akıllardaki diğer soruya. Bu küçük soğandan, yani şu kıska olarak adlandırmış olduğumuz bu ufak soğanlardan baş soğan elde edilirken yeşil soğan niçin bundan daha büyük olan soğanın küçüğünden dikiliyor? Buna değinelim. Yeşil soğanın bundan dikilmesinin sebebi, yeşil soğanda şu şekilde bakın, soğanın küçüğü olarak adlandırmış olduğumuz soğanda daha fazla göz var. Yani 2 göz, 3 göz, 4 göz, hatta 5 göze kadar çıkabiliyor. Bu sayede ne oluyor? Daha fazla soğan elde etmiş oluyoruz. Bir soğan dikiyoruz. Bir soğandan 4-5 tane yeşil soğan elde ediyoruz dostlarım. Ancak eğer ki bu kıskadan yeşil soğan yapmaya çalışırsanız bunda bir tane göz olduğu için bir tane yeşil soğan elde edersiniz ve bunu ticari olarak kullanamazsınız. Peki ben ticari olarak bu işlemi yapmayacağım, sadece kendim yemelik bu şekilde düşünüyorum derseniz o zaman sıkıntı yok. Bu kıskadan da yeşil soğan elde edebilirsiniz. Bu kıskamız ilk önce yeşil soğan olacak, ardından toprakta bekleye bekleye yetişe yetişe baş soğana dönüşecek. Buraya kadar sıkıntı yok. Ama ben bu işi ticari olarak yapacağım veyahut da ben bir dikmede bir baştan 3 tane 4 tane soğan elde etmek istiyorum diyorsanız o zaman yeşil soğanda kesinlikle ama kesinlikle soğanın küçüğünden ekmeniz gerekiyor. Eğer ki kıskadan, yani şu en küçük soğandan yeşil soğan yapmaya çalışırsanız bir dikersiniz bir alırsınız.
Bundan bilginiz olmuş olsun. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Dikim aralığı nasıl olacak? Dostlarım, baş soğanı en az dikim aralığının 4 parmak, bakın şu şekilde 4 parmak veyahut da 5 parmak genişliğinde olması gerekiyor. Çünkü bu büyüyecek, gelişecek baş soğan olacak. O yüzden mesafesinin çok yakın olmaması gerekiyor. Minimum 5 parmak mesafede olmasını tavsiye ediyoruz dostlarım. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Yeşil soğanda böyle bir kısıtlama yok. Yani soğanın küçüğünden dikmiş olduğunuz yeşil soğanda çok uzak olmasının bir esprisi yok. Onu istediğiniz şekilde, hatta sık dahi dikebilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda videoda canlı canlı baş soğan olacak olan soğanlarımızı ekiyoruz. Şu anda aralığın son haftasındayız. Bu videoyu çektiğimizde aralığın son haftasındayız. Bizim buralarda Aralık ayında başlanır. Ocak ayının sonuna kadar artık kendi müsait olma durumunuza göre bu baş soğanların dikim işlemi gerçekleşir. Şimdi gelin hep birlikte size neden sonuç ilişkisinde anlattığım bu mevzuyu, yeşil soğanda ne demek istediğimi canlı canlı gösterelim. Evet dostlar, yaklaşık bir buçuk iki ay önce dikmiş olduğumuz yeşil soğanlarımızın yanına geldik. Şu an videoda sizlere canlı canlı göstereceğim. Ne demek istediğimi bunu gösterdikten sonra daha iyi anlayacaksınız. Bakın şurada şu soğanın zaten soğanın küçüğü olduğu belli oluyor renginden. Bakın soğanın küçüğünden dikilmiş kaç tane baş var, kaç tane yeşil soğan çıkmış görüyorsunuz. Şu birinci dalımız, şu ikinci dalımız, şu üçüncü dalımız. Bir soğandan 3 adet yeşil soğan elde edilmiş bu soğanda. Hemen yanına geliyorum. Bakın yine aynı şekilde şuradaki soğanın renginden zaten soğanın küçüğü olduğunu anlayacaksınız. Hemen şu birinci yeşil soğanımız, şu da bizim ikinci yeşil soğanımız. Hemen yanına geldim. Bakın yine aynı şekilde 2 göz varmış. 2 tane yeşil soğan çıkmış. Evet dostlar, bakın şuraya geliyorum. Şurada 3 tane var. Şu soğanımızda şu birinci soğanımız, şu ikinci soğanımız, şu da üçüncü soğanımız. Bir soğandan 3 tane soğan çıkmış. Bakın şurada yine aynı şekilde. Burada da yine aynı şekilde 3 tane soğan çıkmış dostlarım. Bir soğandan 3 soğan çıkmış. İşte size anlatmaya çalıştığım mevzu tamamen bu. Hatta şurada ekilen soğanı canlı canlı göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Soğanın küçüğü. Hatta ne oluyor? Bazen evlerimizde almış olduğumuz soğanlar üst taraftan filiz atıyor. Bu filiz atan soğanları biz ne yapıyoruz? Hemen getirip toprağa gömüyoruz ve ardından yeşil soğanı elde ediyoruz dostlarım. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Eğer ki evinizde bu şekilde filizlenen soğanlar olursa onları toprağa gömün ve bu şekilde yeşil soğanı elde edebilirsiniz. Şimdi bu iş buralarda ticari olarak yapıldığı için, genel itibariyle göz sayısının fazla olması istendiği için bu şekilde soğan küçüğü olarak adlandırmış olduğumuz küçük boy soğanlardan yeşil soğan elde ediliyor. Bu videoda da sizlere canlı canlı göstermiş olduk yeşil soğanlarımızı. Baş soğan olacağı zaman o baş soğanlardan bakın şuradan şimdi 2 tane görüyorsunuz yeşil soğan çıkmış şurada. Baş soğanlarda biz küçük kıskadan dikiyoruz. Bir tane göz olduğu için buradan bir tane soğan gelecek. Bakın şu şekilde bir tane soğan çıkacak. İşte o yüzden bu da zaten baş tutması için önemli. Bu soğandan baş tutmaz zaten. Buradan 2 tane 3 tane yeşil soğan çıktığı zaman burası baş tutmaz. Biz baş soğanları o yüzden kıska olarak adlandırmış olduğumuz küçük soğanlarımızdan dikiyoruz. Bunun ayrımını bu şekilde net bir şekilde göstermeye çalıştım. Buradan umarım yeşil soğanın baş soğandan farkı anlaşılmıştır. Yeşil soğan nasıl yetiştirilir? Baş soğan nasıl yetiştirilir? Bu soru işaretleri kafanızda çözülmüştür diye tahmin ediyorum. Çünkü canlı canlı sizlere göstermeye çalıştım. Evet bakın şurada yine bir tane daha soğanımız var. Onu da sizlere göstereyim. Kaç tane baş vermiş. Bakın görüyor musunuz? Şu arayı özellikle alacağım şimdi. Şu arayı aldığım zaman bakın görüyor musunuz? Şu 1, şu 2, bu 3. Soğanımız 3 tane bize yeşil soğan vermiş. 3 tane göz varmış. 3 tane yeşil soğan vermiş. Yeşil soğanla baş soğan arasındaki fark bu şekildeydi. Yeşil soğan ile baş soğan arasındaki farkı, özellikleri sizlere göstererek detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.